Selam millet. Ben Yasin Koyutürk. 40 yıllık ömrümü ben neden böyleyim diye geçirdim. İnsanları özlemiyorum, konuları unutuyorum. Bir cep telefonu numarası veriyor. Telefonumu elime alana kadar unutuyorum. Ya ben neden böyleyim? Hep bu soruyu sordum kendime. Abi yeri geliyor, bir konuya 5 dakika bile odaklanamıyorum. Asla. Ama yeri geliyor 2 gün, 3 gün, 72 saat, 80 saat hiç uyumadan bir şeye sarıp devam ettiğimi biliyorum. Ya ben neden böyleyim diyordum sürekli. Beni en çok üzen kısım da insanları özlemiyor oluşumdu. Ben insanı özlemiyorum abi, ben vefasız mı demek ki diyordum. Sonra geçen sene ADHD diye bir şey gördüm. O zaman böyle okuyorum tabii. ADHD ya da DEP ya da DHB. Herkes bir şey söylüyor arkadaşlar. Açıkçası kimse tam olarak adını bilmiyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Instagram'da gezerken karşıma bir profil çıktı. Ben buna bakarken buldum kendimi ve bütün yani binlerce şeyi vardı. Paylaşımı vardı. Şimdi hangi sayfaydı tam hatırlamıyorum. Yabancıydı zaten. Bütün içeriklerini okumuşum saatlerce. Ve sanki o Instagram profilini ben oluşturmuşum. Kendimi anlatıyorum gibi. Çok garibime gitti. Sonra dedim ulan bunun Türkçesi ne? İşte anksiyete bir şeyler yazıyor. Depmiş, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. O an anladım. Ve bu geçen seneydi. Yani yeni anladım ben bunu. Ben depliymişim arkadaşlar. Resmi bir tanı yok. Zaten resmi tanı almak için bayağı bir tetkikten geçmek gerekiyor. Benim de bunlara ayıracak vaktim yok. Ben ne olduğunu biliyorum yani çok bariz. Yani bizim zihnimizde bir klasör sistemi var. Ve bu klasör sistemi böyle kategorize edilmiş kitaplıkta duruyor abi. Mesela bir arkadaşınızla görüştünüz, güldünüz, eğlendiniz, bir yerlere gittiniz, bir şeyler yediniz, içtiniz. Sonra hadi görüşürüz dediniz ve o dosyaya kaldırılıp kitaplığa konuluyor senin beyninde ve bir dahaki görüşmeye kadar o açılmıyor. Bir dahaki görüşme 10 yıl sonra da olabilir, 10 gün sonra da olabilir. Benim için hiç fark etmiyor. Ama bu süreçte geçen zamanda ben o insanı özlemiyorum. Ben hep kendimi vefasız diye tanımlıyordum. Aslında vefasız değilmişim. İnsanları özlemiyormuşum. Çoğu insana baktım, depli olduklarını öğrendikten sonra böyle bir tribe girmiş insanlar. Ben hastayım, ben farklıyım. Hayır abi sen bir tanımlama aldın. Senin beynin farklı çalışıyor. Benimki de öyle çalışıyor. Ve ben bu tanımlamayı kendi kendime yaptıktan sonra inanılmaz derecede rahatladım. Çünkü ben bir tek kendim böyleyim sanıyordum. Ama böyle değilmiş. Benim gibi milyonlarcası varmış. Ve bu durum beni acayip rahatlattı biliyor musunuz? Yani çok rahatlattı. Yani benim gibi milyonlarca insan birbirini özlemiyormuş. Milyonlarca insan 10 yıl sonra gördüğü bir arkadaşını 10 yıl önce bıraktığı muhabbetten aynen devam edebiliyormuş ben gibi. Bunlar güzel şeyler aslında. Sonra tabii biraz daha araştırdım ve bu deplilerin dünya çapında genelde güzel işler yaptığını gördüm. Ama bunu OKB ile yani obsesif kompulsif bozuklukla ya da bipolar bozuklukla falan çok karıştırıyorlar. Aslında hepsinin arasında ince bir çizgi var ve hani ben depli olduğum için diğerleriyle olan farkımı çok bariz görebiliyorum ama dışarıdan bakan, objektif bakan birisi bunu fark edemiyor. Hepsi hasta işte deyip geçebilir. Aslında bu bir hastalık değil. Nörolojik bir farklılık abi. Beyin, kafa farklı çalışıyor. Sen bir insanı özlüyorsun. Bende o duygu yok. Benim onu özlemem için çok taze geçmesi lazım vaktin. Yani beni çoğu arkadaşım arar. Oğlum biz aramasak aramıyorsun bizi derler. Ben de hep üzülürdüm buna. Hatta uzun süre aramayı unuttuğum insanları tekrar geri aramaya bile korkardım biliyor musun? Çünkü o lafı yeme kısmı var. Yani uzun süre aramamışsın. Atıyorum 2 ay aramamışsın. Ve geri aradığında o hayırsız diye başlıyorlar ya o cümleye. O beni işte irite ediyordu. Hani beni de böyle kabul edin kardeşim ben böyleyim demek istiyorsun ama karşındaki üzülecek, kırılacak diye düşünüyorsun ya da seni anlamayacağını zaten tahmin edebiliyorsun. Çünkü onda öyle bir durum yok abi. O özlüyor.
O hatırlıyor. Ben de hatırlıyorum. Hafızam kuvvetlidir ama hep olayı bambaşka bir şey. Mesela çocukluğumda hep farklıydım. Ben bütün dersleri hep tahtada öğrendim. Derste öğrendim. Ben hayatım boyunca 15 dakika boyunca bile ders çalışmamış bir insanım. 15 dakikaya üniversite zamanında vizelerden, finallerden yarım saat, bir saat önce giderdim. Sağ olsun sınıf arkadaşları böyle not çıkarmış olurlardı kendileri için. Ya şu notu bir 5 dakika okuyabilir miyim? Tamam. Sen de versene bir notlarını. 5 dakikada senden okuyayım derdim. Adamların çıkardığı notları sınava girmeye 5 dakika kalıncaya kadar okurdum sadece. Sadece okurdum ve o aklımda kalırdı. Sınava girerdim. Minimum 70 üzeri bir skor alır çıkardım. Ama sınavdan çıktığım anda o bilgiler zihnime kazınırdı bazıları. Mesela kopya çekme konusu. Ben o kadar enteresan kopyalar hazırlardım ki hocalar buldığında hiçbir şey anlamazdı. Mesela upuzun bir cümle atıyorum. eee, coğrafyanın tanımı sallıyorum şu an. İşte 17 tane kelime var diyelim ve ben kelimelerin sadece baş harflerini yazıyorum elime. İşte coğrafya nedir? Coğrafya Türkiye'de şu şu şu. İşte C, T diye baş harflerini yazıyorum sadece. Ben elime baktığım anda cümleyi tamamlıyor benim beynim. Yani elime bakıldığında burada kopya yazıyor diyemeyecekleri bir şey var yani. A, B, C, G, F gibi garip garip harfler kimse hiçbir şey anlamazdı yani. Kafanın farklı çalışmasını eğer avantaja çevirebilirsen çok verimli işler çıkabiliyor ortaya. Yani ben yıllarca bu yüzden ekmek yiyebildim yani sağ olsun. Beynim bu konuda beni yalnız bırakmadı. Bir proje alırdım. Web programlama projesi. Ve üzerine hiç uyumadan 3 gün 4 gün kolayla beslerdim kendimi. 3 gün 4 gün boyunca sürekli sıfırdan web tasarımı yapardım, yazılımını yapardım, yatardım. 12 saat, 13 saat kadar uyurdum. Tekrar 3-5 gün hiç uyumadan tekrar devam ederdim ve bir ay, yeri gelir 2 ay boyunca bu şekilde çalışırdım ben. Ve sıfırdan bir projeyi sanki ekipmiş gibi tek başıma 2 ayda canlandırıp satardım. Arka planda tabii ekibim olduğunu söylerdim ama hep tek başımaydım. Yalnız tanımlamaya da dikkat etmek lazım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. İkisi birden varsa benim gibi oluyorsunuz. Bazılarında sadece dikkat eksikliği oluyor. Bazılarında sadece hiperaktivite bozukluğu oluyor. Yani ben şu an mesela bu podcast kaydını kaydederken 10 dakikadır evin içinde sürekli yürüyorum. Ve gerçekten de 1000 adımdan fazla adım atmışım evin içerisinde. Yani bu normal bir şey değil zaten. Gerçekten değil. Ama normali neye göre tanımlıyoruz? O da tartışılır tabii. Neye göre normal? Kime göre normal? Bana bu normal geliyor. Ama bir başkası bunu gözlemlediğinde ona tuhaf geliyor. Ama aynı şekilde ben de birisi çok vefalı davrandığında da bunu garipseyebiliyorum. Çünkü bende o duygu gelişmemiş. Daha doğrusu duyguları kontrol eden merkezim herkesinki gibi çalışmıyor. Sıkıntı o. Mesela ağrı eşiğimi veya acı eşiğimi duruma göre değiştirebiliyor beynim. Bazen bir tane iğne battığında bile kontrolsüzse inanılmaz bir tepki verebiliyorum ki bu da nörolojik bir şeymiş. Bazense elime bıçak saplandığı bir dönem olmuştu. Bunu da kendim yapmıştım. Yanlışlıkla elime bıçak soktum. Şaka yapayım derken. Ve bıçak elimin bir yerinden girdi, diğer tarafından çıktı. Ve ben zerre kadar panik olmadım. Acayip sakin bir şekilde gittim. Kendime bir çorap buldum. Topaç haline getirdim. Bu arada elimde hala bıçak duruyor kocaman. Ve çorabı oraya sıkıştırdım kanamasın diye. Çünkü tek bildiğim konu şu. Panik olursam adrenalin artar. Adrenalin artarsa da kan dolaşımım hızlanır. Ve daha fazla kan kaybederim. Daha çok kanar elim. Ama hiç kanamadı. Garip bir şekilde. Ve oradan bıçağı çeker çekmez çorabı tuttum sıkıca. Topaç yaptım o çorabı. Ve elimi sardım. Bir hafta boyunca elimi neredeyse hiç açmadım. Herkes diyor ki bu böyle olmaz, dikiş attırman lazım. Avuç içi dikiş tutmaz. Daha doğrusu avuç içi kabuk olmaz. Aynı deli yarası gibidir. Oraya gidip dikiş attırman lazım dedi herkes ama dinlemedim.
Bir ay boyunca çektim ama sonra geçti. Yapıştırdım oradaki deriyi. Yani aynı şekilde bir başkasının başına bir şey geldiğinde de çok sakin davranabiliyorum. Ama bu tamamen duygularla ilgili. Yani benim beynim ve duygularım arasındaki o bağlantıda bir iletişim kopukluğu var zaten. Problem bu zaten. Devin olayı bu. Mesela genelde hep anlatırlar. Depliler çok dağınık olur ama o dağınıklıkta kendilerini bulurlar. İşte depli olmak çok zor, hayat çok zor. Değil abi. Ne olduğunun farkına varırsan hayatını buna göre değiştirip buna göre yorumlayabiliyorsun. Bu da sana büyük bir avantaj sağlıyor. Ben mesela hiçbir şey aklımda tutamıyorum. O yüzden hatırlatıcılar kullanıyorum sürekli. Anımsatıcılar, hatırlatıcılar, takvim etkinlikleri. Çünkü ben normal insanlar gibi bunları hatırlayamıyorum. Mesela evden çıkarken yanıma almam gereken önemli bir şey varsa onu aklımdayken hemen kalkarım. Normalde üşenirim ama bu önemlidir. Çünkü beynimin nasıl çalıştığını biliyorum. Onu ben kesinlikle unutacağım. Hemen kalkarım aklıma gelir gelmez. Ne götüreceğim atıyorum hırka mı götüreceğim? Hemen poşete koyarım. Dairenin kapısına, kapının koluna bağlarım o poşeti. Çünkü o kapıyı açarken o kola illaki dokunacağım ve o poşeti göreceğim. Ya şöyle de bir sıkıntı var. O poşeti mesela ayakkabılarımı giyerken kenara koyarsam 2 dakika şurada dursun dercesine o orada kalır. Unuturum. Unutmamam lazım. Yani hayatınızı buna göre değiştirirseniz, kendinize notlar yazarsanız, beyninizin çalışma prensibini bilirseniz, mesela önemli günlerde yakın arkadaşlarınız ya da sevdiğiniz insanların önemli günlerini, atıyorum doğum günlerini unutmak genelde problem oluyor. Bunları anımsatıcılara yazabilirsiniz. Ya benim kargocumun bile doğum günü kayıtlı benim rehberimde. Ha bir gün lazım olur belki diye. Çünkü unutuyorum ben bunları tutamıyorum aklımda. Kendi numaramı bile zor ezberlemiş adamım. Ama bu deb olayını özellikle son 1-2 yılda, hatta geçen yazdan beri diyeyim yani son 1 yılda acayip patladı ve acayip popülarite kazandı bu konu. Artık herkes depli. Sıkışan ben depliyim, ADHD'm var benim. OKB'liyim, onu da kısaltmışlar. Herkes buna kaçar oldu. Kimse de resmi tanı yok, bir şey yok. Yani ben depliyim diyen arkadaşıma soruyorum. Sende bunlar var mı? Yok diyor. O zaman sen değilsin depli. Çünkü bunun bir tanımı var yani. Bunları yapıyor bu insanlar ve bu insanlar öyle bir avuç insan topluluğu değil yani. Çok büyük bir topluluk bunlar. Yani her 10 kişiden ikisinden bahsediyoruz dünya nüfusundan ve bu sadece bilinen tanım. Hani ben bile 40 yaşında daha geçen sene keşfedebildiysem bunu daha hiç duymamış ya da ne olduğunu farkında olmayan bir sürü insan vardır. Az önce bahsettim dünyada bütün böyle güzel işler yapan CEO'lar, şirket kuranlar, acayip acayip girişimler yapan girişimciler genelde hep depliler. Ama aynı zamanda tarihe adını yazdırmış bir sürü sıkıntılı insan da depli. Sıkıntılı derken bayağı psikopatlardan bahsediyorum aslında. Seri katiller, sıkıntılı insanlar, zorbalar. Bunların birçoğu öyle. Çünkü duygularıyla nasıl baş edeceğini öğrenememişse bu tabii ki soruna yol açıyor ileride. Duygularınıza hükmedebilirseniz tüm hayatınız değişiyor. Gerçekten. Mesela herkesin günde en az bir kere yaşadığı duygu sinir, sinirlenmek. Şöyle düşünün. Birisi sizi sinirlendirebiliyorsa kontrol ondadır. Birisine sinirleniyorsanız bu sizin duygunuzdur. Mesela ben bir babayım. Bazen kızıma sinirleniyorum. Daha 4 yaşında çocuk illaki hatalar yapacak. Ama sinirleniyorum. Bunun çocuk olduğunu da unutuyorsunuz bazen. Bazen kendimi ya kızım beni çok sinirlendiriyorsun. Çok sinirlendim sana derken buluyorum kendime. Ve sonra diyorum ki o sinirlendirmedi. Ben sinirlendim. Bu benim duygum. Benim içimde yaşadığım bir şey. Çocuk özellikle bana zorbalık yapmadı sonuçta. Ki yapsa bile herhangi bir zorba bunu yapsa bile zaten duygularını kontrol edemiyorsan, duygularına hükmedemiyorsan duyguların sana hükmediyor. Bir sinirle hareket ediyorsun. Çok mutlulukla hareket ediyorsun. Kimin lafıydı hatırlamıyorum. İki şey söylüyordu. İki duygu halindeyken
asla önemli kararlar vermeyin diyor. 1. Sinirliyken. 2. Çok mutluyken. Çok mutluyken ve sinirliyken karar vermemeniz gerekiyor. Bu dep konusu o kadar derin ve üzerine konuşulabilecek bir konu ki buna podcast'ler yetmez zaten. Ama şöyle düşünün. Geçenlerde bir videoda denk gelmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir şeydi konusu. Diyordu ki bazı insanlar kendi iç sesleri varmış ve bu sesleri duyabiliyorlarmış. Kendi içlerinden konuşabiliyorlarmış diyor içeriği çeken. Ben bunu izledikten sonra mesela şok oldum. Bunu yapamayan mı varmış diye düşündüm. Bu bana çok garip geldi mesela. Aynı şekilde depten bahsettiğimde de insanlara garip geliyor bu. Nasıl özlemiyorsun insanları ya? Nasıl bu kadar dağınık olabiliyorsun? Eskiden dağınıktım. Artık değilim. Bazı şeyleri toparlayabiliyorsunuz mesela. Yani ben depliyim deyip her şeye de bunu bir şemsiye gibi kullanmamak lazım. Tamam, bir nörolojik farklılığınız var ama bu açıkçası kimseyi ilgilendirmiyor. Benim el kadar çocuğuma benim debim var, benim takıntılarım var desem umurunda olur mu sizce? Ya da bir evcil hayvanıma benim de debim var, benim takıntılarım var kardeşim desem anlayacak mı? Umurunda bile olmaz. İnsanların da umurunda olmuyor. Umurundaymış gibi davranıyorlar ama değil. O yüzden sizi tek iyileştirebilecek olan şey yine kendinizsiniz. İster psikoloğa gidin, isterseniz ilaç tedavisi alın. Ama siz iyileşmeyi istemedikten sonra iyileşemezsiniz. Bu her hastalıkta böyle bence. Çevrenizde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birileri varsa onlara bundan sonra davranırken biraz daha farklı davranmaya çalışmayın. Aynı davranın ve onu o şekilde kabullenin. Zaten kabullenmek zorundasınız. İnsanları değiştiremiyorsunuz biliyorsunuz. Biliyor olmalısınız yani. Zaten her 10 insandan ikisi depli istatistiklere göre şu anda. Yani aşağı yukarı görüştüğünüz 20 kadar arkadaşınız varsa bunun 5 tanesinin depli olması büyük ihtimal ve bu 5 tanesinin 5'inin de yakın arkadaşınıza denk gelmesi de bir ihtimal sonuçta. Buna göre yaşamak lazım. Evet, bugün olabildiğince depten ve nörolojik farklılıklardan konuşmuş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.